Bir zamanlar koridorlarında akli dengesini yitirmiş insanların dolaştığı bir hastane vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yer alan Seneca Gölü kenarındaki bu yer uzun zamandır kapalı bir şekilde durmakta. İçerisinde ise yıllardır biriktirdiği anılar onların sahiplerinden yoksun bir şekilde yılları eskitiyor. Willard Akıl Hastanesi dünyanın en ürkütücü mekanları arasında sayılmaktadır. Ben Berkay Atlas. Yeni bir ürpertici hikaye başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir metropol. Bu kalabalık eyaletteki Seneca Gölü'nün kıyısında hiç de turistik olmayan bir bölgede adeta buraya gelmeyin diye bağıran bir yapı var. 19. yüzyıl mimarisinin izlerini taşıyan bu bina bir zamanlar Willard Akıl Hastanesi'nin adıyla hizmet vermekteydi. Willard Akıl Hastanesi dengesini yitirmiş ileri düzeydeki hastaların bulunduğu bir hastaneydi. Buradaki hastalar genellikle zincirlenmek, bağlanmak ya da bir şekilde kontrol altına alınmak zorunda olan insanlardı. Hastanenin amacı bu insanları tedavi edip onları yeniden topluma kazandırmaktı. Bu görüş tesislerin hizmet vermeye başladığı 1869 yılı için yeni bir konsept sayılırdı. İlerleyen yıllarda her neler yaşandıysa bu binada olduğu gibi terk edildi ve çürümeye bırakıldı. Hastanenin hizmet vermeye başladığı yıllarda tedavi altına alınan ilk hasta Mary Roth adındaki bir kadındı. Mary bunama hastalığından muzdaripti ve oldukça saldırgandı. 10 yılını zincirlere bağlı olarak yatağından kalkmadan geçirmiş, Willard'a gelmeyi zincirleri çıkartılması karşılığında kabul etmişti. Mary Roth Willard'a geldikten sonra hastane personeli onunla inanılmaz iyi şartlarda ilgilendi. Her türlü ihtiyacı karşılandı. Roth'un fiziksel ve ruhsal sağlığı düzelmeye başlamıştı. Willard farklı bir şey deniyordu ki 10 yıldır iyileşmeyen bir kadın hastası kısa sürede olumlu gelişmeler yaşamaya başlamıştı. Temel olarak bakıldığında Willard hapishane konseptine olan bir hastaneydi. Buradaki hastaların sayısı zamanla arttı. Başarılı yöneticiler onay verdikleri zaman normal yaşamlarının devam etme şansları vardı. Ancak hiçbir hasta bunu kabul etmedi. Hastanede kalmak istiyorlardı. Ruh sağlığının toplum tarafından farklı bir gözle değerlendirildiğini, akıl hastalarına canavar ya da hayvan gibi bakıldığında bir dönemde Willard onlar için tam bir cennetti. Burası zamanla onlar için bir sığınma merkezi haline de gelmişti. Willard'ın en ünlü hastalarından birisi nadir bir hastalıktan muzdarip olan Joseph Lobdell'di. Lobdell bir kadın olarak doğmasına rağmen kendisini erkek gibi hissetmekteydi. Günümüzde bu tarz eğilim artık bir akıl hastalığı olarak nitelendirilmiyor ve Lobdell kesinlikle bir akıl hastası değildi. Hayatını kaybedeceği bir başka akıl hastanesine yerleştirilmeden önce Willard'da 10 yıl boyunca kaldı. Belki de toplumsal baskıdan dolayı buraya sığınmak istemişti. Willard'daki hastalar hala ayakta olan bu binanın içerisinde kalan eşyalarından anlaşıldığı üzere elektroşok gibi tedavi yöntemlerine de maruz kalıyordu. Hastalar günlerini ve hatta yıllarını geçirdikleri odalar çoğunun kişisel eşyalarıyla birlikte hala aynı şekilde durmakta. Hayatlarını hastanede kalırken kaybeden hastaların otopsilerinin yapıldığı morg ve gömüldükleri mezarlıklar da hala aynı yerinde durmakta. Her bir mezarın bir ismi değil, numaralı metal bir plaka ile işaretlendiği görülmekte. O yıllarda bir akıl hastasının mezarında ailesinin soyadının görünmesi utanç kaynağıydı. Bu nedenle mezarlıkta yakılmamış hasta bedenlerinin hiçbirisine isim ya da soyisim bulunmuyordu. Günümüzde buraya yatan hastaların kim oldukları analiz edilmeye çalışılıyor, ancak kayıtlar eski olduğundan süreç son derece yavaş ilerliyor. Belki de burada hayatını kaybeden pek çok insan gerçekten de hasta olmayan, sadece toplumdan uzaklaşmak isteyen insanlardı. Ne de olsa deli gözüyle bakılanların cennetiydi Willard Akıl Hastanesi. Bir diğer insanları daha kötü hale getiren hastane Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts'te bulunan Taunton State Akıl Hastanesi'dir. Faaliyet halindeyken tehlikeli hastaların da bulunduğu hastanenin içini görenler şok olmakta. Bina 1853 yılında akıl hastaları için inşa edildi. Hastanenin belki de en ünlü sakini en az 31 kişiyi morfinle zehirleyen ve 70 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen hemşire James Tophan'dı. Hastanenin içini görenler tarafından oldukça ürkütücü bulunmaktadır. Odalarında geçmişte azılı katillerin kaldığını bildiğinizde hastane daha da korkunç bir hal almakta. Ayrıca hastanede uygulanan tedavi yöntemleri de insanlık dışı olduğu bilinmekte. 7 Nisan 1854'te ilk hasta kabul edildiğinde burası ileri bir tesisti ve insanları mahkum olarak değil hasta olarak kabul etmekteydi. Bina ihtiyaç duyan kişilerin zihinlerini dinlendirmesi ve sakinleştirmesi için oldukça uygun bir yerdi. Ancak 1936'da Massachusetts valisi James Curley, Taunton'daki sağlıksız koşulları, aşırı kalabalığı ve ihmali öfkeyle kınadı. Ziyaret ettiğim bazı koğuşlar bırakın insanları, hayvanları bile yerleştirmek için korkunç bir yerde dedi.
Koğuşlardaki kalabalığı azaltmak için insülin, şok terapisi ve hastanın aşırı sıcak veya soğuk suya dolu bir küvete saatlerce hatta günlerce tutulduğu hipotermi yöntemi bile uygulanıyordu. Elektroşok ve lobotomi gibi acımasız yöntemlerle de hastalar tedavi edilmeye çalışılırdı. 1990'ların başında kampüsün hala faaliyette olan kısımlarını iyileştirmek için eyalet tarafından 19 milyon dolarlık bir sermaye ile iyileştirme planı uygulandı. Devlet 2012 yılının başlarında tesisi 169 yataklı, geri kalan bölümlerini de kapattığını duyurdu. Tesisin bir kısmını açık tutma planı Temmuz 2012'de Vali Devil Patrick tarafından veto edilmişti. Bir diğer akıl hastanesi ise Bayberry Akıl Hastanesi'dir. Bayberry Akıl Hastanesi, hastalara yapılan kötü muamele ve işkenceler nedeniyle kötü bir üne sahiptir. İkinci Dünya Savaşı'nda dini nedenlerle savaşamayan 3000'e yakın vicdani retçi ülke genelindeki akıl hastanelerine çalıştırılmaya gönderildi. Bayberry Akıl Hastanesi'ndeki bazı özverili, özenli ve çalışkan personel hastalarla gerçekten ilgilense de bazı kötü çalışanlar bugüne kadar rahatsız edici olmaya devam eden suistimaller gerçekleştirdi. Yetersiz personel nedeniyle Bayberry Akıl Hastanesi'ndeki hastalara yeterli hizmette bulunulmuyordu. Bu nedenle hastalar genellikle yıkanmamış veya çıplak bırakıldı. Kat hizmetleri yapılmaz, yataklar temizlenmez ve zeminler idrardan yapış yapıştır. Personel hastalara bakmak yerine onları bazen aylarca küçük hücrelerde hapis tutmaktaydı. 1980'lerin sonlarında 27 yaşındaki William Krish 14 aydan fazla ve muhtemelen 3 yıl boyunca burada kötü muameleye maruz bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Pensilvanya Bölge Mahkemesi Bayberry'nin Krish'in insan haklarını ihlal ettiğini tespit etti ve hastaneden serbest bırakılmasını talep etti. 1970'lere gelindiğinde Krish'in vakasından 10 yıldan fazla bir süre önce Bayberry Akıl Hastanesi'nde yalnızca hasta ihmalinden dolayı 57'den fazla ölüm gerçekleşti. Öte yandan Bayberry'nin hastalarına yönelik açık kapı politikası bazı kişilerin kaçmasını kolaylaştırdı. Bölgedeki ev sahipleri bazen çimlerinde uyuyan hastalar buldu. Ancak bazı hastalar hastaneden çok uzakta olmayan bir yerde intihar etti. Soğuk bir Şubat gününde bir hasta kaçtı. Ancak kararını tekrar gözden geçirdiğinde onu tekrar içeri alacak bir personel bulamadı ve soğuktan donarak öldü. Hastalara ciddi eziyetler edilmekteydi. Bunlardan birinin ismi de su kürüydü. Bir görevli büyük bir havluyu suya batırırdı. Sıktıktan sonra havluyu hastanın boynuna dolardı. Bu şekilde havluyu sıkardı ve hastanın gözleri ve dili şişer, nefesi zorlanırdı. Bayberry Akıl Hastanesi'ndeki personel tarafından yapılan diğer çeşitli suistimaller muhtemelen fark edilemedi. Bayberry Akıl Hastanesi'ndeki en dayanılmaz suistimallerden bazıları tedavi sırasında yaşandı. Doktorlar hastayı uyuşturmadan diş çekti ve ağrı kesici kullanmadan diğer tıbbi işlemleri yaptılar. Ağrı kesicilerin yetersiz kullanımının tam tersine diğer ilaçlarda da aynı derecede tehlikeli şekilde aşırı kullanılırdı. Farmasötik şirketi SmithKline French, Bayberry'de bir laboratuvar bile açtı ve orada ilaç testleri yapıldı. Pek çok hasta bu ilaç deneylerinden hayatını kaybetti. 1919'da Bayberry Akıl Hastanesi'ndeki 2 hemşire bir hastayı gözleri çıkana kadar boğduğunu itiraf etti. Hemşireler kovulmadığı gibi daha da yüksek bir maaşla terfi etmişti. Personelin hastaları öldürme vakalarına ek olarak diğer hastaları öldüren hasta vakaları da artmıştı. Zihinsel olarak dengesiz olanların yanı sıra Bayberry Hapishanesi yerine psikiyatrik testlere tabi tutulmak üzere oraya gönderilen birçok suçluyu da barındırmaktaydı. 1987 yılında bir kadın hasta diğer bir hasta tarafından tecavüze uğradı ve öldürüldü. Bayberry'nin 10 yıllardır ülke çapında dolaşan ve korku uyandıran raporlarına rağmen neredeyse 1990'a kadar faaliyette kaldı. 1946'da Life dergisi Charles Lord'un çektiği ve içindeki korkunç koşulları gösteren şok edici fotoğrafları yayınladı. First Lady Eleanor Roosevelt'in gördükleri karşısında dehşete düştüğü bildirildi. Sonunda 21 Haziran 1990'da onlarca yıllık tartışmanın ardından Bayberry Akıl Hastanesi kapılarını kapattı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.